Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü Başkan Yardımcısı olan Gamze Düşmez Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer ile Erciyes Kayak Merkezi'nde röportaj yaptı. Pencere TV'de yayınlanan röportajda Wimmer, Türkiye-Avusturya ilişkilerine değinirken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan ve Türkiye'nin savaşı durdurmak için yaptığı arabuluculuk çabalarından söz ederek, bu çabaların Avrupa'da olumlu karşılandığını söyledi. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer, Türkiye enerji ve güvenlik alanlarında önemli bir ortak. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ilerlediğini belirterek, Türkiye enerji ve güvenlik alanlarında önemli bir ortak dedi. Büyükelçi Wimmer, Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi tarafından bu yıl Erciyes Kayak Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Avusturya-Türkiye Kış ve Dağ Turizmi Altyapı Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu. Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ilerlediğini ve salgın döneminde bile olumlu sonuçlar elde edildiğini belirten Wimmer, ticaret hacmimiz büyüdü. Yatırımla işbirliği çok iyi görünüyor ifadesini kullandı. Siyasi gelişmeler konusunda bir süreliğine durgunluk yaşandığına değinen Wimmer, bunun da 2021 yılının başından itibaren iki ülke Dışişleri Bakanlarının Antalya'da bir araya gelmesi ve Cumhurbaşkanlarının telefonda görüşmesiyle yeniden yoğunluk kazandığını söyledi. Birçok alanda işbirliği yapılabilir. Türkiye ile birçok alanda işbirliği yapılabileceğini vurgulayan Wimmer, göç ve güvenlik alanlarında Türkiye önemli bir ortak. Bu alanlarda işbirliğimiz bulunuyor. Bu artabilir ve birbirimizden daha çok fayda sağlayabiliriz. İşbirliğinin artırılmasında potansiyel var şeklinde konuştu. İkili ticaret hacmini artırmak için herkesin, şirketlerin, bölgelerin ve hükümetlerin çalışması gerektiğini, ancak mevcut durumda jeopolitik, iklim değişikliği ve salgın gibi önemli zorlukların olduğunu hatırlatan Büyükelçi, bunların iyi yönetilmesi halinde ekonomik alanda bir şeyler yapılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Enerji tedariki. Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin gelecekteki enerji stratejisinde rolünü zamanın gösterebileceğini ifade eden Wimmer, muazzam bir jeopolitik değişimin ve yeniden uyum sağlamanın başlangıcında olunduğuna dikkat çekti. Şu anda asıl konunun güvenlik olduğuna değinen Wimmer, enerjinin şimdilik günlük gereksinimlerden ibaret olduğunu ve her ülkenin bununla nasıl başa çıkılacağına baktığını kaydetti. Türkiye'nin uzun dönemde enerji ve güvenlik konularında önemli bir ülke ve ortak konumunda olduğunu söyleyen Büyükelçi, yalnızca belirli kaynaklara güvenemeyiz. Jeopolitik ve enerji boyutunun ötesinde daha sürdürülebilir çözümlere ve çeşitliliğe odaklanılması gerektiğini düşünüyorum, dedi. Ukrayna-Rusya. Wimmer, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki arabuluculuk çabaları ve Paris Anlaşması gibi iklim değişikliği üzerine yaptığı çalışmaların Avrupa tarafından olumlu karşılandığını da söyledi. Büyükelçi, iki Dışişleri Bakanlarının Rusya-Ukrayna ilk kez Antalya'da birbiriyle konuşmasını sağlamak bir başarıdır. Bu savaşı durdurmak için yapılacak her şey büyük takdir görecektir. Savaş durmalı. Yalnızca insanlık dramı değil, aynı zamanda hepimiz için bölgesel ve küresel olarak büyük bir kayıp. Türkiye doğru olanı yapıyor ifadelerini kullandı. Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes sağlanması konusunda diplomatik açıdan Türkiye ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlar hariç aynı yolda olduğunu belirten Büyükelçi, Avrupa Birliği'nin bu yaptırımların savaşı durdurma konusunda önemli olduğuna inandığını söyledi. Uluslararası hukuk çerçevesinde tarafsız bir ülke olduklarını hatırlatan Wimmer, hiçbir ülkeye kesinlikle askeri destek vermeyiz, dedi. Büyükelçi, Kremlin'in Ukrayna'ya Avusturya ve İsveç modellerini önermesi hakkında tarafsızlığı birine dayatmak bir çözüm olmayacaktır. Ukrayna'nın kendi karar alması önemli. Avusturya'da da bizim kararımızdı değerlendirmesini yaptı. Türkler Avusturya'nın ekonomisine çok şey kattı. Türkiye çok büyük ve önemli bir ülke. Ortak uzun bir tarihimiz var, diyen Wimmer, iki ülke arasında 1964'te imzalanan anlaşmayla Türk vatandaşlarının Avusturya'ya geldiğini hatırlatarak, Türkiye'den çalışmaya gelenlerin Avusturya'nın ekonomisine büyük katkı sağladıklarını ve bunun ilişkilerde önemli bir faktör olduğunun altını çizdi. Büyükelçi, Türkiye'nin dev kültürü ve tarihiyle önemli bir ülke olmasının yanı sıra zengin bir mutfağının bulunduğunu da sözlerine ekledi.